Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan Nurofen Cold Flu, 24 tablet içeren karton ambalajlarda bulunmaktadır. İlacın etken maddelerinden ibuprofen, grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır. Pseudoephedrin hidroklorür ise bir burun ve sinüs dekonjestanıdır. Nurofen Cold Flu nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç üst solunum yollarında tıkanıklık giderici, iltihap önleyici, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan hormonları azaltarak iltihabı giderir. İltihabı giderici etkisinin ardından ağrıyı keser ve ateşi düşürür. Aynı zamanda ateş veya ağrı ile birlikte görülen burundaki kan damarlarının genişlemesi sebebiyle oluşan burun tıkanıklıklarını, burundaki damarları daraltmak suretiyle giderir. Bu ilaç soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, saman nezlesi, alerjik nezle, sinüzit, yutak iltihabı gibi üst solunum yollarındaki enfeksiyonlar, kulak, burun, boğaz hastalıkları eşliğinde ortaya çıkan baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı ve burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır. Nurofen Cold Flu kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilacı kullanmanız süresince doktorunuza danışmadan gribe, soğuk algınlığına veya ağrıya karşı başka bir ilaç kullanmayınız. Hali hazırda kullandığınız diğer ilaçların etiket veya prospektüsünü okuyarak kullanım amaçlarının aynı olup olmadığına bakınız. Hekiminizin önerdiği dozu dikkate almalısınız. İlacın normal doz haricinde ekstra kullanımı sindirim organlarında kanama veya delinme gibi tehlikeler oluşturabilir. Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ya da kahve telvesi görünümünde kusma gibi kanamayı işaret eden olgulardan herhangi biri görüldüğünde acilen doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz. Mide, bağırsak, astım, kalp ve damarlar ile alakalı sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza rahatsızlıklarınızı anlatınız. Ciddi kalp, böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa ya da daha önceden geçirmiş olduğunuz felç, kanama veya pıhtılaşma ile ilgili sorunlar varsa, asetilsalisilik asitlere karşı bir alerjiniz varsa, bronşiyel astımınız varsa, son 2 hafta içerisinde MAO inhibitörü kullanmışsanız veya halen kullanıyorsanız, süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız, mide ve bağırsak delinme öyküsü, geçmişte yaşanmış veya şu an var olan mide veya bağırsakta yara veya midenizde doygunluk hissi, mide ekşimesi gibi sindirim sistemi sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmanız sakıncalıdır. Kanda pıhtılaşmayı tetikleyebileceği ihtimali sebebiyle kalp ve kan damarlarında dolaşım sorunları olan veya bu hastalıklara yatkın olanlarda kullanımı, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden kalp ve dolaşım sorunlarını arttırmaktadır. İlacın gereksiz yere ve tavsiye edilenden fazla kullanımı neticesinde bu olumsuz etkiler daha da artar. İlacın kullanımıyla alakalı ciltte kızarıklık, döküntü başlarsa ya da bulaşıcı bir hastalık olan su çiçeği emareleri varsa ilacın alımını derhal kesiniz. İlacın kullanımına bağlı hipertansiyon, halsizlik, nefes almada güçlük, konuşmada bozukluk, görme bozukluğu ve denge kaybı gibi kalp ve dolaşım sorunlarının herhangi biriyle karşılaştığınızda tıbbi yardım için acilen doktorunuza başvurmalısınız. Bu ilacı kullanırken dışarıdan alınan darbeye bağlı olmadan derinizde benek şeklinde morarmalar görüldüğünde ilacın alımını kesip doktorunuza başvurunuz. Yaşlı kişilerin mide ve bağırsaklarında istenmeyen durumlara maruz kalma ihtimali daha fazla olabileceğinden yaşlılarda ilacın olumsuz etkileri takip edilmeli ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Bu ilacı kullandığınızda alkol almaktan kaçınınız. İlacın alkolle birlikte kullanımı midede kanama tehlikesi yaratabilir. Bu ilaç araç ya da makine kullanımına engel teşkil etmez. Ancak ilacın kullanımı baş dönmesine sebebiyet verebileceğinden ilacın üzerinizdeki etkisini görmeden araç ya da makine kullanmanız tavsiye edilmez. Bu ilaç hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. İlaç anne karnındaki bebek ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Nurofen Cold Flu nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
İlacın kullanımından iyi sonuç almak için ilacınızı mideniz boşken alınız. Yemek yemeden en az 1 saat önce veya yemek yedikten en az 2 saat sonra alabilirsiniz. Ancak midenizde yaratabileceği tahrişi azaltmak amacıyla yemekten sonra almaya özen gösteriniz. Her bir tableti yeterli miktarda su ile birlikte almalısınız. Hekiminiz günde ne kadar ve ne zaman, hangi aralıklarla kullanacağınızı rahatsızlığınızın şiddetine göre belirleyecektir. Bu ilaç bilhassa çocuklara hekim tavsiyesi olmadan verilmemelidir. İlacın kullanımı ile oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: mide bulantısı, kusma, ishal veya kabızlık, mide yanması, uyuşukluk, asabilik, uyumada güçlük, ciltte kızarıklık, vücutta su ve tuz tutulumu geçici olarak rastlanan yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımına devam edip doktorunuzla görüşünüz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.